Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Bu cümleyi duyduğunuzda aklınıza İngiliz İmparatorluğu gelebilir. Fakat bu tanımlama 5 kıtaya yayılmış tarihin ilk küresel imparatorluğu olan İspanyol İmparatorluğu için kullanılmıştır. Kısa bir süre sonra Amerika kıtasına işgal için ayak basacak olan İspanya, İber Yarımadası'nın iki büyük krallığını yöneten Kastilya Kraliçesi 1. Isabel ve Aragon Kralı 2. Fernando'nun evlenmesi sonucu iki hanedanlığın birleşmesiyle 1492 yılında doğmuştur. Aynı yıl ise Müslüman Endülüs'ün son kalesi olan Granada, Osmanlı İmparatorluğu'nun Endülüs'e desteği ulaşamadan İspanyol İmparatorluğu tarafından hızlı bir şekilde ele geçirilmiş olup Katolikler tarafından büyük bir baskı altına alınan bölgedeki Yahudiler ve Müslümanlar Osmanlı tarafından Yarımada'dan tahliye edilmiştir. Katolik görüş ekseninde agresif bir politika takip eden İspanya, kısa bir süre sonra İtalyan Yarımadası'ndaki Napoli Krallığını ve Milano'yu topraklarına katmıştır. Fransa ile mücadelesinde ard arda başarılar elde eden İspanyol ordularında bir kumandan İspanyol askeri nizamında adeta bir devrim yaparak o güne kadar savaş alanlarının ezici gücü olan ağır süvarileri etkisiz hale getirirken küçük kalibreli ateşli silahların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. İspanyol İmparatorluğunu bir dünya gücü haline getirecek olan bu askeri nizamın adı Tercio'dur. Gonzalo Fernández de Córdoba tarafından geliştirildiği düşünülen bu askeri nizamda 10-15 sıra şeklinde oluşturulan bir kargıcı karesi ve bu kargıcı karesinin özellikle kanatlarına ve ön saflarına serpiştirilmiş tüfekli askerlerden oluşuyordu. Kargıcı askerlerin kargıları ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda olup ne atlılar ne de piyadeler bu birlikleri dağıtabiliyordu. Bu Tercio Birliği ile Osmanlı atlıları Haçova Savaşı'nda karşılaşmış ve tarihlerinde ilk defa ağır zayiatlar vermiştir. Yaklaşık 70 yıl boyunca Avrupa ülkelerine korku salan Tercio birlikleri İspanya'nın yükselişinde önemli katkılar sağlarken küçük sahra toplarının yaygınlaşmasıyla etkinliğini kaybetmiştir. 15. yüzyılın sonlarında Cenovanlı bir maceraperest denizci Avrupalı krallara hatta Osmanlı Sultanı'na dahi Hindistan'a ulaşmak için alternatif bir rota kullanarak alternatif yeni bir ticaret yolunu keşfedebileceğinden bahseden mektuplar gönderir. Birçok hükümdar bu hayalpereste cevap dahi yazmaz. Umutları tükenmiş bir haldeyken İspanya'nın Katolik hükümdarı Kastilyalı Isabel ile Aragonlu Ferdinand kendisine gerekli desteği vermeyi kabul eder. Bu hayalperest denizcinin adı keşfiyle dünya tarihini değiştirecek olan Kristof Kolomb'dur. Yeni dünyanın keşfiyle birlikte İspanyollar uçsuz bucaksız verimli topraklar üzerinde yaşayan tonlarca altına sahip imparatorluklar ve henüz demiri dahi işleyemeyen fakat matematik ve astrolojide oldukça ileri bilgilere sahip bir medeniyetle karşılaşmıştır. Kısa sürede İspanyollar tüm kıtaya yayılırken Juan Ponce de León, Porto Rico'yu, Diego Velázquez Küba'yı, Alonso de Ojeda Venezuela'yı, Diego de Nuqueza Nikaragua'yı ve Costa Rica'yı, Vasco Núñez de Balboa Panama'yı ve Pasifik Okyanusu kıyılarını keşfedecektir. İspanyol kumandanlardan Francisco Pizarro tarafından Güney Amerika'da günümüz Peru toprakları merkez olmak üzere kurulmuş olan İnka İmparatorluğunu kolay bir şekilde ele geçirirken Hernán Cortés tarafından ise Kuzey Amerika'da günümüz Meksika toprakları merkez olmak üzere kurulmuş olan Aztek İmparatorluğu ele geçirilmiştir. 1521-1643 tarihleri arasında ise İspanya'nın altın yüzyılı yaşanmıştır. 1. Carlos döneminde İspanya ve Alman tahtları birleşmiş, Hristiyan Avrupa'nın tartışmasız en büyük gücü İspanya haline gelmiştir. Bu dönemde akıl almaz büyüklükte altın, İspanyol kalyonları vasıtasıyla Amerika'dan Avrupa'ya akarken, İspanyol orduları tüm Avrupa'da Katolik inancını koruma yolunda savaşlara girişmiştir. İspanya tüm Amerika kıtasında yağma yoluyla elde ettiği altının yanında kıtanın bakir gümüş rezervlerini de değerlendirmiş ve dört bir yanda gümüş madenleri kurarak binlerce ton gümüş çıkartmıştır. Ünlü İspanyol gümüş paraları tarihin ilk uluslararası ticarette kullanılan küresel parası haline gelmiştir. 17. yüzyıla gelindiğinde ise halen oldukça güçlü olan İspanya, aynı anda İngiltere, Hollanda ve Fransa ile savaş halindeydi. Ayrıca yıkıcı 30 yıl savaşlarında Katolik ülkelerin bir anlamda hamisi konumundaydı. Fakat 1627 yılı İspanya ekonomisi için çöküş yılı olmuştur.
İmparatorluk paralarının değerini devalüasyonla indirmiş, bu sayede savaşların artan masraflarını karşılayabileceğini düşünmüştür. Fakat bir anda enflasyonun artması ile işler çığırından çıkmaya başlamıştır. Katolik dünyasının protestanlığa karşı savaşı olan 30 yıl savaşlarında büyük masraflar yapan İspanya, üstüne kendisine karşı yapılan Hollanda'nın sömürgelerindeki başarılı deniz akınlarına karşı durmaya çalışmaktaydı. 1631 yılında artan enflasyon sebebiyle takas usulü ticarete başlayan İspanya, bir dönem paralı askerlerin maaşlarını ödeyememiş ve maaşları ödenmeyen paralı askerler ise çeşitli yağma faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu tarihten sonra İspanyol İmparatorluğu iç savaşlarla ve ekonomik krizlerle boğuşurken, rakipleri ise giderek daha dengeli bir ekonomiye sahip olmuş ve sürekli gelişmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise İspanya Avrupa siyaseti üzerindeki hakimiyetini tamamen kaybetmiş olsa da halen devasa büyüklükteki Amerika sömürgeleri vasıtasıyla önemli bir güçtür. Fakat İspanya'nın batılı rakipleri sanayi devrimlerini tamamlamış, sanayilerini besleyecek ucuz ham madde için yeni sömürgeler ararken, İspanya halen sömürgelerinde sadece tarımla uğraşan ve sanayileşmemiş bir ülkeydi. Sadece 100 yıl içerisinde İspanya'nın 20 milyon kilometre kareyi aşan devasa imparatorluğundan geriye sadece İber Yarımadası'ndaki ve Afrika'daki yaklaşık 700 bin kilometre kare civarındaki toprakları kalmıştır.